Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beklediğiniz video sonunda gerçekleşti. Sizlere biraz sonra evin bitmiş halini göstereceğim. Ev zaten arkamızda. Eski videoları siz gördünüz. Bu videonun başına özellikle before kısmını koydum. After kısmını da koydum biraz. Biraz bekleyin bakalım, içeri girdiğinizde aynı videolardaki gibi görebilecek misiniz? Şimdi arkadaşlar bu süreç yaklaşık 4 ay sürdü. Yani ev 4 ay boyunca inşaat halindeydi. Onun sonrasında ben eve taşındım, evi birazcık daha düzenledim, video çekilir hale getirdim. Ve şimdi de sizlere bir evi göstermek istiyorum. Benim için biraz uzun bir süreçti ama gerçekten ben değdiğini düşünüyorum. Evi yenilemeye başlamadan önce benim aklımda bir fikir vardı. Diyordum abi bu Pinterest'teki evleri görüyorsunuzdur, böyle dark, maskülen, böyle estetik bir görüntü vardı. Dedim abi ben bu görüntüyü yakalayabilir miyim? Böyle biraz kafa yoruyordum. Daha sonrasında zaten mimarımızla tanıştık. Siz zaten gördüğünüz önceki videolarda ev inşaat halindeyken de sizlere göstermiştim. Biz bunu nasıl hayata geçirebiliriz diye bayağı bir kafa patlattık ve istediğimizi başardık arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz evi. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Burada çok fazla konuşmayalım. Yavaş yavaş eve geçelim. Evde zaten mimarımız bizi bekliyor. İnşaatı yapan kontraktörümüz İbrahim abi bizi bekliyor. Videonun sonunda da Charlie var, emlakçımız. Yani bomba gibi bir video. Sonuna kadar izlemenizi istiyorum bu videoyu özellikle. Büyük bir emek var çünkü. Şimdi yavaş yavaş eve doğru geçelim abi. Şimdi ilk gördüğünüz yer evin boyası arkadaşlar. Evin boyası böyle değildi. İlk aldığın zaman birazcık böyle ten rengin boyası vardı. Garajın kapısı bu şekilde değildi. Tekrardan boyandı. Daha sonrasında eve bir sürü değişiklikler yapıldı. Evin roof'u değişti falan ama o daha öncesinde olan bir şeydi. Siz bunların hepsini zaten drone görüntüsüyle şu an göreceksiniz. Biz kapıya doğru geçelim abi. Evet, şimdi heyecanlı anlar arkadaşlar. Biliyorsunuz 4,5 sene önce bu evi aldığım zaman bayağı bir heyecan yaşamıştım. O videoyu izlemeyenler varsa yukarıya kart koyacağım. O videoyu bir izleyin. Aradan 4,5 sene geçti. Ben 4,5 senedir evde sürekli roommate'lerle yaşadım biliyorsunuz. Evde sürekli 4 kişi, 5 kişi şekilde. Biraz para save'lemek istedim. Birazcık para biriktirmek istedim. Sonrasında işte biriktirdiğim paralarla biraz sonra göreceğiniz değişikliği yaptım. Umarım beğenirsiniz. Böyle nazar boncuğumuzu da koyduk. Artık böyle çok fazla nazar değmesin diye. Atıyorum evde arıza çıkmasın diye. Çünkü ev aldığımdan beri ACC değişti, roof'u değişti. Evde yani leakler oldu. Onların değişmesi gerekiyordu. Dedik madem bu kadar güzel bir çalışma yaptık. Buraya da bir Türkiye'den gelen bir nazar boncuğumuzu koyalım dedik. Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Gelelim abi. Bundan önceki videoda şöyle gözlüğümü de çıkarayım. Bundan önceki videoda sizlere bahsetmiş olduğum şey kapıyı açtığınız zaman wow efekti olmasını istiyorum demiştim. Bakalım olmuş mu olmamış mı göreceksiniz. Gelin bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi çok fazla detaya girmeden size şöyle bir göstereceğiz. Ama bunun en detaylı anlatımını dediğim gibi mimarımız burada, İbrahim abi burada. Bu proje onlar yaptı. Onlar anlatacak size proje nasıl geçti, ne oldu, ne gitti diye. O yüzden ben mikrofonumu şimdi çıkartıyorum. Bu evin salonu bu arada arkadaşlar. Böyle high ceiling zaten. Çok şey değişti. Zaten görmüş olduğunuz zaman siz anlarsınız eski videolarda ne kadar bir fark olduğunu. Şöyle gelin bakalım sizi mimarımızla tekrar bir tanıştırayım. Sonra İbrahim abi burada. İlk Melek Hanım'la başlayalım. Nasılsınız? Merhabalar. Uzun zaman sonra yeniden bir Evet, aradayız. tekrardan birlikteyiz. Proje bitti. O çok Evet. güzel olmuş bu arada. Yani gerçekten hatırlıyor musun? Önceki videoda bahsetmiştin. Bu fotoğrafta ne gördüysen aynısı olacak demiştin. Evet. 190-195 demiştik. Doğru. Ben dedim ki göreceğiz demiştim. Aradan 4 ay geçti ve şöyle baktığımız zaman hatta biz yorum yapmayalım. Fotoğrafları yan yana koyalım şu an. Yani siz yorum yapın arkadaşlar. Ne kadar gerçekçi oldu, olmadı. Ama bence çok güzel oldu. Gerçekten mimarımızın da İbrahim abinin de kontraktörümüzün de gerçekten elinize sağlık. Gerçekten Evet, mutlu olduğum bir teşekkür proje oldu yani benim. Peki sen bu konuda ne söylemek istersin bize? Güzel. Çizimle ilerlememiz güzel oldu. Zaten öncesinde de konuşmuştuk, bahsetmiştik. Renderları göstermiştik sizlere böyle olacak diye. Hı hı. Ve aynısını ortaya çıkarmakta da işçilik ortaya giriyor. Böyle bir ekip çalışması olması çok iyi oldu. Tabii kesinlikle. Ben sonuçtan memnunum ama asıl önemli olan senin beğenmiş olman. Yani sen yaşıyorsun sonuçta Tabii, burada. tabii. Bir de bu tasarım alanında bu şeyin sınırı yok yani her türlü tasarım yapılabilir. Böyle bazı hani çok mu koyu oldu acaba, renkler daraltıcı olur mu falan gibi soru işaretleri vardı insanların. Bence nasıl, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani ışık sorusunu çok sormuşlardı Instagram üzerinden. Yani abi ev çok karanlık oldu, senin işin bayılacak burada yani çalışmak istemeyeceksin tarzı yorumlar vardı. 3 ay oldu arkadaşlar.
Yani şu an zaten gün içerisinde çekimimizi yapıyoruz. Gerçekten ev güzel bir ışık alıyor. Akşamları da zaten ışıklandırmayı güzel yaptığımız için ben ışıkla alakalı ya da motivasyon kaybıyla alakalı bir şey düşünmedim. Açıkçası zaten istediğim şey buydu benim. O yüzden istediğim şeyi yaptığımız için ben ekstra mutluyum yani. Hani zaten bunu planlıyorduk. Öyle oldu, aradan 3 ay geçti. Gayet 10 numara gidiyor. Zaten biraz sonra evi seninle gezeceğiz. Hani sen bize anlatacaksın her şeyi. Şimdi İbrahim abiyle de konuşmak istiyorum abi. Bu işin yaratıcısı da aynı zamanda mimarımız ve İbrahim abi. İkisi birlikte çalıştılar. Abi nasılsın öncelikle? Teşekkür ediyorum. Koşturmaya devam. Ev yapmaya devam ediyoruz. Burada şöyle bir şey oldu. Biz daha önceden işte kendimiz biliyorsun remodel ev yapıyoruz Charlie Bey'le. Orada yaparken kendimiz aslında bir an önce çabuk bitsin diye elimizdeki malzemelere göre, renklere göre hızlıca yapıp geçiyorduk. Burada bize de farklı bir deneyim olmuş oldu. Melek'e de teşekkür ediyorum. Gerçekten bir şeyler çiziliyor ama çizilenin de uygulanması önemli ya. Yani gerçekten uygulanabilecek bir proje bıraktı bize. Biz de elimizden geldiği şekilde resimlere uygun ve çizimlere uygun diye düşünüyorum. Elimizden geleni yaptık. Güzel bir sonuç çıktı. Ufak tefek yolda giderken hepimiz biliyoruz işte her işte oluyor bu. Ufak tefek arızalar çıksa da biraz gecikti. Çünkü bazı siparişlerimiz tam istediğimiz gibi gelmedi. Onları tekrar geri gönderdik. Geri geldi derken evin son haliyle arkadaşlar takdir edecektir. Güzel olduğunu düşünüyorum. Evet abi, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi yavaş yavaş size evi gezdirelim. Bakalım bizim düşüncelerimize siz de katılıyor musunuz bu video eşliğinde? Şimdi ben mikrofonu tekrar Melek'e veriyorum. Burada birçok şey değişti. Tabii eski halinde yine göreceksiniz. Burada ark şeklinde şeylerimiz vardı. Onları kaldırdık biraz daha modern bir görünüme kavuşması için. Daha sonra mutfak tamamen değişti. Eski mutfağımız beyaz shaker dolaplar vardı. Amerika'da onlar çok meşhur. Burada biz biraz daha European style çalıştık. Her şeyi daha modern yapmaya çalıştık ve hani bence güzel de oldu. Siyah olması yine çok koyu olur mu diye soru işaretlerimiz vardı ama şu anda da hani gayet aydınlık bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada yine yemek alanımız vardı. Burada yine bir ayırıcı duvar gibi arasında boşluğu olan bir kısım vardı. Onu da kaldırdık. Biraz daha geniş bir alan elde edebilmek için. Bu arada mutfakta da bu elektronik eşyalarımızı ankastre kullandık. Normalde Amerika'da çok fazla ankastre kullanılmıyor. Ya da böyle işte fırın, mikrodalga şeklinde çalışıyorlar. Biraz daha tarzlar farklı burada. Yine buzdolabı böyle akıllı bir sistem. Bunu Okan daha iyi biliyor. Sen göster istersen. Ya buzdolabı yeni bir buzdolabı arkadaşlar. Şimdi her şeyi böyle yeniledikten sonra dediğim buzdolabı sırıtmasın. Güzel bir buzdolabı alalım. Zaten dolabın içerisine görmüş olduğunuz gibi gömme bir şekilde. Bu yeni çıkan bir buzdolabı. Yani içerisinde YouTube var, Spotify var, şarkı dinleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle YouTube'a girelim mesela. Burada YouTube videolarını görürsünüz. Hatta böyle benim mesela geçen paylaştığım short'u açtığınız zaman bu şekilde dinleyebiliyorsunuz. Atıyorum ben burada oturuyorum, yemeğimi yiyorum. Hani üşendiysem, zamanım çok fazla yoksa buradan hızlı bir şekilde YouTube'da bir şey izleyebiliyorum. Dediğim gibi şarkı da açabiliyorsunuz. Onun dışında buzdolabını açtığınız zaman arkadaşlar şu yukarılarda kameralar var. Yani içeride ne var ne yok bunu çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve bunları not alıyor. AI sistemi var içerisinde. Onun dışında şöyle açtığınız zaman da burada içecekleriniz vesaire. Bu arada bu Pepsi'leri reklam için aldım arkadaşlar. Yani kullanmıyorum, içmiyorum. Bayağıdır burada duruyor. Kalori hesaplaması için bir video çekiyorum. O yüzden koydum oraya. Burada da suyumuz var. Suyu da şöyle göstereyim. Yani bu kendi kendini dolduruyor şu haznesiyle beraber. İsterseniz buraya işte salatalık vesaire ekleyip detoks etkisi yapabiliyorsunuz. Ben şu an daha kullanmadım. Çok kullanışlı bir buzdolabı. Altında da burada da işte derin dondurucular var. Buzlar vesaire bu kısımda. Gayet şekli şemali yerinde. Ben memnunum. Şimdi yine sizdeyiz. Tamamdır. Onun haricinde kullandığımız tezgahlarda porselen tezgah. Bunları da Kütahya'dan getirdik. NG Seramik'in ürünleri. Onun haricinde perdelerimiz manuel değil, kumanda ile açılıp kapanabiliyor. Onu da gösterebiliriz. Salonda da yine yüksek tavan olduğu için bu yüksek tavanı vurgulamak istemiştik zaten ilk başta tasarım yaparken de. O yüzden bu duvarı böyle bir kapladık. Mobilyalarımızı yine modern seçmeye çalıştık ve bu mobilyaları da burada Casa Furniture
satın aldık. Hakan, sen memnun musun peki bunlardan? Şimdi burası benim en çok zaman geçirdiğim yer arkadaşlar. Evin salonu. Salonda genelde görmüş olduğunuz gibi 75 ekran bir tane televizyon aldım. Ve bu şekilde oturuyorum. PlayStation aldım abi. Arkadaşlarla beraber davet ediyorum. Beraber kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz. Daha sonrasında beraber PlayStation oynayabileceğimiz güzel bir alan. Renk seçimlerine de bakmış olduğunuz zaman genelde hani siyah, gri'nin biraz daha kapalı tonları vesaire çok uyumlu oldu. Hatta bazen biliyorsunuz benim kedi gri olduğu için evde bazen gezerken göremiyorum. Ama çok tatlı oldu, renkler çok hoşuma gitti. Bu şekilde de bir tane taş aldık arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bütün görüntüye çok uyum sağladı. Onun dışında siz şu an görmüyorsunuz ama şu şekilde bizim ışıklarımız da var. Akşamları gerçekten çok güzel gözüküyor. Sizlere akşam görüntüsünü de şimdi koyacağım. Bir evin akşam görüntüsünü de görün bence. Abi yeşillik aldım. Yeşillik gerçekten yani salonun rengini o kadar güzel yaptı ki. Sırf şunun görüntüsü yani birazcık size böyle tulum vibe, Meksika vibe'ı veriyor. O yüzden böyle bir şeyler de aralara ekledik. Çok güzel, çok şık durdu bence. Şimdi arkadaşlar salondan yavaş yavaş uzaklaşacağız ama uzaklaşmadan önce şu tasarım da gerçekten bizim daha öncesinde zaten vardı. Biz bunu tutmak istedik. Bunu değiştirmek istemedik. Niye değiştirmek istemedik? Çünkü çok güzel duruyor arkadaşlar. Yani şu an yapmış olduğumuz tasarıma çok iyi yakıştığı için bunu çok fazla bozmak istemedim açıkçası. Şöyle bir şu köşeye doğru gelelim. Şimdi bu köşe arkadaşlar benim birazcık daha biliyorsunuz YouTube videoları çekiyorum vesaire, bazen sponsorlu videolar oluyor. O videolarda profesyonel videolar çekebilmem için bu şekilde bir tane ışık aldım abi. Soft light. Hemen bunun yanında tripodumu koydum. Onun dışında air purifier'ımız var burada, atıyorum havayı temizliyor vesaire. Bu köşe birazcık bu şekilde kaldı. Çünkü sürekli ışığı, taşı, et vesaire biraz zaman alıyordu arkadaşlar. Dedim ben bu ışığı nereye koyayım? Ev zaten kocaman. Baktım ışık da kocaman. Dedim abi biz bu köşeye koyarsak gayet şık durur diye düşündüm ve hem işimi kolaylaştırıyor. Bazen mutfağa geçiyorum, video çekmem gerekiyor. O zamanlarda işte ışığı hemen alıyorum, taşıyorum oraya. İşim bittikten sonra buraya koyuyorum. Aynı zamanda da güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar benim odayı göstereceğim sizlere. Salonu anlattık. Şimdi odaya şöyle bakarsanız gözükmüyor. Çünkü oda saklı aslında. İlk giren kişi komple burayı bu şekilde görüyor. Ama şöyle gelirseniz bildiğiniz Harry Potter gibi aslında burada bir oda var. Evet, yine burada da birçok şey değiştirdik. Duvarlarımızı komple yeniden boyadık. Onun haricinde bu TV unitin yanlarına ve kendisine biraz böyle dekorlar ekledik. Sonrasında şu kısımda tavanda bir sıkıntımız, bozukluğumuz vardı. Onu tamir ettik. Buraya böyle led bir aydınlatma ekledik. Yine mobilyalarımızı Casa Furniture'dan aldık burada da. Bebeğin banyosunda da çok şey değişti. Burası yine eskiden beyaz renkliydi. Seramiklerimizi değiştirdik. Burada küvet vardı köşe kısımda. Okan onu kullanmak istemiyorum dedi. Küveti kaldırdık çünkü duş alanı çok küçüktü. Duş alanını genişlettik. Böyle daha rahat bir kullanım oldu. Yine giysi odası da yaptırdık buraya. Okan'ın çok fazla kıyafeti var. Düzenli olmak gerekiyor. Bana böyle bir yer gerçekten lazımdı. Eski evde sadece bir tel vardı. O telle idare etmeye çalışıyordum. Ama şimdi bakarsanız buraya ayna da koydum. İşte kıyafet denerken falan buradan denemeler de yapıyorum. Güzel oluyor. Yani lavaboda bu şekildeydi arkadaşlar. Hani biliyorsunuz ben bakım rutinim falan vesaire videolar çekiyorum ya. O yüzden böyle büyük bir tane ayna aldım. Bu aynaya atıyorum, tripodu buraya koyuyorum. Hatta burada ışıklandırma seçenekleri var. Böyle ışığı kestiğiniz zaman daha hoş bir görüntü oluyor. Bunun da tabii derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Kapatıp açabiliyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Parlaklığını arttırıyorsunuz, azaltıyorsunuz. Bu tarz özellikler var. Böyle bir şey olması iyi oldu. Burada da bakım alanım var. Biliyorsunuz cilt bakımıyla alakalı uzun zamandır sizlerle video çekiyorum. Burada kullanmış olduğum ürünler var. Bazen sizlere diyorum şunu kullanın, bunu kullanmayın, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. O alanda burası abi. Böyle bir alan koydum kendime. Gayet düzenli gözüküyor. Renk olarak da bakmış olduğunuz zaman tabii siyah tonlarını tekrar görüyoruz. Aynı şekilde TV unitin üzerinde kullanmış olduğumuz kısım da burada, dizayn da burada. Yani eve bakmış olduğunuz zaman her şey gayet uyumlu olarak gözüküyor. 4 tane lavabomuz var ve 4 lavaboda genelde aynı şekilde dizayn ettik ki match olsun arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Sizlere benim ofisi göstermek istiyorum. Önceden biliyorsunuz benim odanın içerisinde masa vardı, bilgisayar vardı vesaire. Ben kendi odamda çalışmalarımı yapıyordum. Ama şimdi bakmış olduğunuz zaman tek başıma yaşıyorum. 2 tane kedi var vesaire. Şimdi 2 tane kediyle tek başıma yaşıyorken dedim ki abi ben her şeyi benim odama sıkıştırmayayım. O yüzden ofisi ayrı bir odaya taşıdım. Yavaş yavaş şöyle ofise de geçelim arkadaşlar.
Size benim kediyi de göstereyim. Bu kedinin adı Duman arkadaşlar. Kendisi benim odada doğdu. Evi renovasyon yapmadan önce doğdu. Kendisiyle birlikte yaşıyoruz. Bir de Gırgır Hanım var bizim. O da bildiğiniz böyle afacan bir şey. Onu da belki görürsek sizlere gösteririm. Şimdi ofise doğru geçelim arkadaşlar. Ben günümün çoğunluğu bu odada geçiriyorum. Çünkü evden çalıştığım günler oluyor. Biliyorsunuz IT işi yapıyorum. O zaman da işte burayı dedim birazcık motive olayım. Birazcık da podcast muhabbeti olsun diye yaptığım şeyleri sizlere göstereceğim. Burası da benim ofisim. Hoş geldiniz. Bu şekilde 2 tane şey koydum arkadaşlar. Podcast videosu çekmeyi düşünüyorum burada. Aynen. Duman buraları çok seviyor bu arada. Sürekli bunun üstünde uyuyor. O yüzden Duman'ın en favori mekanı burası. YouTube şeylerimi böyle koymak istedim. İşte 1 milyon takipçi için burada. Onun dışında 2017 yılında almış olduğum 100.000 takipçi plaketi de burada. Dediğim gibi burası birazcık da hem stüdyo olsun istedim hem de aynı şekilde bakmış olduğunuz zaman hani keyifli vakit geçirebileceğim bir alan olsun istedim. Bu arada perdeler aynı şekilde burada da var arkadaşlar. Şöyle perdeyi açıp kapatabiliyorum. Mesela şu an daha fazla ışık alacak. Onun dışında zaten ofis videosunda sizlere bahsetmiştim. Yani burada işte MacBook'umu kurdum, ekranımı koydum. Hani burada her şey burada dönüyor arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum, yaptığım bütün işleri buradan hallediyorum. Dediğim gibi hem podcast, hem stüdyo, hem de ofis olarak bu alanı değerlendirdim. Önceden burada bir yatak vardı arkadaşlar, bir de televizyon vardı. Ben bu odayı kiralıyordum. Dedim madem böyle bomboş bir oda duruyor, ofis yapalım abi. Güzel olur dedik. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. Şimdi arkadaşlar ofisin hemen çıkışında burada lavabomuz var. Şöyle gel abi istersen. Lavaboda da sadece işte kabinetlerimizi değiştirdik, tuvaletimizi değiştirdik. Onun dışında duşakabinimizi değiştirdik. Tabii ben burayı birazcık da kedilerin tuvaletini yaptığı bir alan olarak kullanıyorum. Çok fazla görmenize gerek yok, burayı çekmeye gerek yok ama yani bir cam koyduk buraya. Burayı da değiştirdik. Dediğim gibi 4 tane lavaboda değişti arkadaşlar. Size üst katı da göstermek istiyorum. Genelde yapmış olduğumuz değişiklikler alt katı kapsıyor arkadaşlar. Tabii üst katı da değiştirdik ama üst kata olabildiğince minimum harcama yapmak istedim ben. Çünkü üst katı genelde gelen misafirlerim kullanacak ve benim çok fazla misafirim gelmediği için yukarıda sadece bir odayı döşeyeceğim. İşte furniture'larını koyacağım, televizyonu takacağım. O hala aşaması devam ediyor. Şöyle gelirsek abi, şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama şuraya yanına geldiğim zaman sensör şu an çalışmıyor ama normalde akşamları buralara sensörlü ışıklar koydum. Onun da videosunu sizlere gösteririm. Orada da yürürken bu şekilde ışıklar yanıyor. Şimdi arkadaşlar sizlere bahsetmiş olduğum oda burası. Buraya ben eşyaları falan koydum. Kedi kaçtı. Kedi yukarıdaymış. Aranan kedi bulundu arkadaşlar. Bu Gırgır Hanım evimizin kızı. Çok tatlı. Böyle zaman geçiyoruz işte yeni evde arkadaşlar. İlk kedi bir ben. 30 yaşına girdik ya tam böyle şey olduk yani. Kadınlar doluyor evde kalınca kedileri alıyorlar ya. Tam onun style oldu. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi burayı ben birazcık daha geliştireceğim. Furniture'larımı ben buraya taşıdım. Yatağı buraya kuracağım. Gelen misafirlerimi burada ağırlayacağım. Onun sonrasında şöyle bir odamız var. Bu odada hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani burası boş bir oda aslında baktığınız zaman. Buraya çok bir şey yapmayı düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü bu evi 200 sene sonra satma planım var ama bunu videonun sonunda Charlie ile konuşacağız. O yüzden o planı izlemek istiyorsanız, duymak istiyorsanız videonun sonuna kadar izleyin. Şimdi onun dışında arkadaşlar lavabomuz değişti. Üst kattaki lavabomuz da aynı şekilde gerek kabinetleri olsun, gerek ışıklar olsun, gerek tuvalet olsun, gerekse şöyle duşakabin olsun. Çok modern, çok güzel bir görüntü yakaladık burada. Burada tabii mermerlerimiz var. Bu mermerlerin aynısını zaten benim odada da kullandık. Bunları dediğim gibi her şey birbiriyle uyumlu şekilde devam ediyor. Bunu da görmüş oldunuz. Yan tarafta benim master bedroom'um var. Aynı şekilde master bedroom'u da göstereyim. Orası da boş arkadaşlar dediğim gibi. Yani büyük ihtimal boş kalacak burası zaten. Burası da evin son odası arkadaşlar. Bu evde 5 tane oda var. Sizlere 5 tane odayı da göstermiş olacağım. Şimdi burayı şöyle ışıkları açalım. Dediğim gibi arkadaşlar sizlere şu an göstermiş olduğum 3 odayı da ben kiraya veriyordum. Tabii bunların hepsi değişti. Bunların yerlere bakarsanız LVP döşendi. Onun dışında burada yani böyle şey vardı, carpet vardı. Çok temiz gözükmüyordu. LVP muhteşem oldu. Dediğim gibi her yer boyandı. Yukarıda da bu şekilde açma kapama yapabiliyoruz. Yukarıya şey kullanmak istemedim. Hani kumanda var ya arkadaşlar, o kumanda sistemini aşağıda kullandık. Buralara dedik zaten manual kalsın. Çok fazla kullanılmayacağından dolayı onu eklemedik. Şimdi burasının lavabosu biraz daha küçük.
şöyle gösterirsek yine aynı model arkadaşlar. Aynı kabinet, aynı renkler ve ışığımız. Tuvalet kesinlikle yenilendi. Yeni bir tuvaletimiz var orada. Burada şöyle bir şey yaptık abi. Küveti tuttuk. Mesela küveti niye tuttuk? Belki ileride Airbnb yaparım. O olur bu olur belli olmaz. Şimdi evi satacağız diyoruz ama Airbnb daha karlı çıkarsa Airbnb yapabiliriz. O yüzden Charlie dedi ki abi küveti çıkarma sen dedi. Küvet kalsın dedi. Airbnb yapılırsa isteniyor dedi. Ben de abi dedim tamam küveti değiştirmedik ama onun dışında her şeyi değiştirdik. Yani arkadaşlar ev aşağı yukarı böyle. Ama tabii videoyu bitirmeden şimdi aklıma geldi. Biz aslında havuzu da değiştirdik. Şöyle bir havuzu da gösterelim. Şimdi benim havuzda şöyle bir değişiklik oldu. Abi dışarı çıkalım direkt her şeyi gösterelim. Şimdi arkadaşlar evin havuzuna geldik. Abi havuzlu ev güzel ev tabii ki ama önceden bu kadar güzel değildi. Neden güzel değildi? Şimdi şöyle eğildiğimizde yerler betondu arkadaşlar. Bunu traverten yaptık. Şu an bu şekilde görüntüsünü aldı. Onun dışında havuzlara ne yaptık? Havuza bir resurface yaptık. Havuzun durumu çok iç açıcı değildi. O yüzden yine bir havuz oldu şu an burada. Şimdi havuzun yanındaki fayansları görüyorsanız arkadaşlar orası kahverengiydi. Onu da havuzun rengiyle uyumlu olsun diye mavi yaptık. Ve sonrasında da bu şekilde çitler yaptık arkadaşlar. Bu çitleri de bizim arkadaşımız yaptı zaten. Instagram adresini aşağı bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani çit görüntüsü çok güzel oldu. Şöyle bakmış olduğunuz zaman hem duvarı çit yaptık hem de evin dışarısında komple bu gerçekten hem mavi hem yeşil güzel bir renk uyumu yakalandı bence burada. O yüzden yani böyle bir değişiklik güzel oldu. Yan taraflara da bu şekilde kına gecesi gibi ışıklar astık. Yani güzel gözüküyor. Ben seviyorum bunu. Öncesinde de vardı. Burada abi evin rengi biraz dediğim gibi kötüydü. Yani damage almıştı. Çok kirliydi. Bu şekilde çok güzel, çok fresh bir görüntü yakalandı. O yüzden evin boyanması gerekiyordu arkadaşlar. Gerekli ne varsa valla kısmadık, yaptırdık. O yüzden sonuçtan çok memnunum. Yavaş yavaş içeri girelim abi. Videoyu yavaştan kapatalım. Biliyorum bu videoyu çok beklediniz. Umarım beklediğinize değmiştir. Bana sorarsanız dediğim gibi ben sonuçtan çok memnunum. Şimdi videoyu bitirmeden önce dediğim gibi mimarımız Melek Hanım'a teşekkür etmek istiyorum kendisine. Projede dizaynı tam istediğimiz gibi yaptı. Onun dışında online çizim falan isterseniz atıyorum eviniz nasıl gözükür diye merak ediyorsanız yine Melek'e ulaşabilirsiniz. Kendisi online şekilde de desteklerini iletiyor. Ve Instagram adresini aşağı bırakıyorum. Aynı şekilde İbrahim abi de bu işin inşaatını yaptı. Ve görmüş olduğunuz her şey bir takım çalışması olarak yapıldı. O yüzden bu videonun açıklama kısmına ve yorum kısmına Instagram'larını tekleyeceğim. Florida bölgesinde, Amerika bölgesinde bu şekilde bir değişiklik yapmak isterseniz kendilerine oradan ulaşabilirsiniz diyorum. Bir şey eklemek ister misiniz proje hakkında Melek Hanım? Ben çok teşekkür ederim bana güvenip böyle bir fırsat tanıdığın için. Normalde Türkiye'de böyle projeler yapıyordum. Aslında mimarım, iç mimarlık da yapıyorum. Ama Amerika'ya yeni gelmiştim ve ilk böyle sizlerle tanıştım. O yüzden bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel günlerde kullanırsınız. Teşekkür ediyoruz. İbrahim abi bir şey söylemek istersen abi. Tabii bizi seçtiğin için doğru yaptın. Başka ne diyebilirim? Ben de teşekkür ediyorum. Melek Hanım bize sabır gösterdi. İşte iş yaparken biliyorsunuz bazı ufak tefek aksaklar çıkmıştı. Sana da bu evde güzel, mutlu günler diliyorum inşallah. Dilediğin gibi olmuştur. İleride de dilediğin gibi yatırıma dönüştürürsün inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar biraz rakam konuşalım. Charlie ile bir oturalım. Bakalım mantıklı mı yaptık, kötü mü yaptık? Yani bu kadar masrafı yaptın Okan ama değdi mi? Para olarak ekside misin? Artıda mısın ya da ilk evi aldığımız zaman bu evi biz kaça aldık? Şu an bu saat satmak istesek bu evi kaça satabiliriz? Bunları konuşalım. Evet şimdi rakam konuşmaya hazır mısınız arkadaşlar? En sevdiğiniz şey, benim de en sevdiğim şey rakam konuşmak. Rakamların ustası kim? Charlie Bey. Emlak denince akla onun adı gelir. Charlie. Nasılsın abi? İyi kardeşim sen nasılsın? İyidir, ben de seni gördüm, iyi oldu. Aynen. Arkadaşlar sürekli soru soruyorsunuz. Charlie aran bozuk mu, değil mi? Artık yani adamın kanalını işgal ettiniz, benim Vallahi. kanala da geldiniz birkaç senedir. Aramız bozuk değil, zaten görüyorsunuz. Charlie sürekli görüşüyoruz. Evet. İşler, güçler, adamın 2 tane çocuğu var. Evet. Biz single life yaşıyoruz da. Evet. Adam milyon tane işi var, görüşemedik uzun zamandır. Daha geçen biz de yemekteydin. Hani yemeğe gidiyoruz, dışarıda görüşüyoruz da hani beraber video çekme fırsatımız olmadı. Evet. Ama yani hiçbir sorun yok. Sadece böyle birkaç aylığına böyle biraz kalp kırıklığı olmuş olabilir. Böyle ufak. Yıllar bir 2,5 sene oldu. O da 3 sene olacak yani. Bayağı olmuş. Böyle ufak bir normal aile içinde olur böyle şeyler. Arkadaşlar arasında olur. Sonra birkaç ay sürdü zaten. Ondan sonra oturduk, konuştuk, helalleştik. Hiçbir şey yok gibi devam ettik hayatımıza değil mi? Evet, Önemli şu an- olan odur. Hiçbir sorun yok aramızda. Merak etmeyin yani. Evet. Aynen.
Şimdi abi biliyorsun bu 4 sene önce seninle bir video çektik. Evet. Yani bu evi arkadaşlar Çaylı ile beraber aldım. Kendisi hem yakın arkadaşım hem de emlakçımız. Evet. Dedim abi başkasına gitmiyorum şimdi Çaylı var burada. Adamla evi aldık 4,5 sene önce. Zaten o zaman da yeni tanışmıştık. Tabii. Şimdi evi aldığımız zaman asıl amacımız bizim Çaylı ile şuydu. Ben bu evlerin odalarını abi kiraya vermek. Evet. 4,5 sene geçti aradan. Yani 4,5 sene maşallah ev hiç boş kalmadı. Hatta fazla adam geldi bu eve. O yüzden amacımızı yerimize gerçekleştirdik. Yani 4,5 boyunca ben mortgage vermedim arkadaşlar. O yüzden o parayı birazcık biriktirip işte biraz da yaptığımız işlerden vesaire böyle bir çalışma yaptık. Evet. Şimdi abi yaptığımız çalışma aşağı yukarı hani bir rakam vermek herkes soracak. Evet. Onu bir dillendirmek lazım yine. Çünkü söylemezsek de diyecek ulan ne video izledik biz diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar böyle bir çalışma normal şartlarda 200, 250 vesaire olur. Ben de biraz tabii arkadaş diskantıyla beraber işte mobilyalarla, onunla bununla her şeyle ıvır zıvır bana 150 gibi, 160 gibi bir rakam çıktı. Ama dediğim gibi yani gerek İbrahim abi, gerek Çaylı adamlar benim yakın arkadaşlarım olduğu için böyle güzel bir diskant aldım. Siz dışarı çıksanız bana diğer firmalar 240 bin dolar istedi. Şu görmüş olduğunuz işçiliğe. Oradan hesap edebilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum burada abi, demek. İlham abiye de. Ne demek? Yani böyle bir desteğiniz için. O yüzden size hem piyasayı söyledim, hem piyasayı araştırın. Aynı zamanda da yani Honest olarak size her şeyi söylememiz gerekiyor sonuçta. Böyle bir evi gösterdik. Size açık açık söyledim yani bütün masrafları. Şimdi abi 4 sene önceden başlayalım mı? Evi aldığımız süreçten. sendeyiz. Şimdi evi aldığımız süreç hani o zamanlar hep video çekiyorduk. Biliyorsunuz beni de zaten öyle soktu bu YouTube camiasına kardeşimiz. O zamanlar böyle bizim başımıza açtı bu işleri, ünlü etti bizi falan sağ olsun. O zamandan beri işte geldik. Şimdi o 4 sene önce video serisi yapıyorduk. Ev bakıyoruz, ev bakıyoruz, ev bakıyoruz. Öyle güzel bir süreçten geçtik. Sonrası zorluydu bu ev alma süreci. Orada bir 3 ay kadar uğraştık. Bu evi aldığımızda 269 bin dolara aldık. Evet. Ne zamandı? Ağustos 2020. 4,5 sene önce oldu. Tabii. Yani 4,5 sene olmuş. Ağustos 2020'de almışız. O zaman burayı yani piyasanın biraz altında alabildik. Biraz ne yapmıştı? Pazarlık yaptık. Git gel falan. Şehir dışında yaşıyordu ev sahipleri. Öyle bir süre. Bir de senin kredi sürecin. O zaman da Amerika'ya yeni gelmiştin. O yönden biraz daha böyle uğraşmıştık. Sağ olsun Fadi vardı Lübnanlı. O videoda hatta izlemeyenler izlesin. Güzel bir videoydu. Senin de hatta böyle en böyle gözlerinin içi gülen, mutlu videolarından biridir. Hatta o videoda da söylüyordum. Çok heyecan senin için çünkü en büyük bir adımdı yani Amerika'ya geldiğinde. O zaman öyle bir süreçten geçtik. 269 bin dolara burayı aldık. Ama o zaman alırken diyorduk ki burası zaten birkaç sene sonra 400'leri görür falan diye tahmin ediyorduk. 269 bine aldık. Sen o zaman %5 gibi bir peşin yani 15 bin dolar gibi bir peşinat vermiştin. Son bayır programıyla aldım arkadaşlar. Evet. O da güzel denk geldi. %3 yıllık faizle aldın. Yani şu an %7'lerde faiz. Şu an uçtu. 6.9 ile 7.5 arası gidiyor. Yani öyle de Allah güzel denk getirdi. Gönlüne göre verdi. %3 ile faiz, yıllık faizi bu mortgage'ı almış olduk. Sonra burayı aldıktan sonra sen 4 senedir, 4,5 sene de ya hadi son 6 ay sayma. 4 senedir buraya kira vermedin, mortgage vermedin. Böylece ne oldu? Senin aylık mortgage'ın 2.000 dolar gibi bir ödemesi var. Bunun içinde evin emlak vergisi ve sigortası da dahil. Aylık 2.000 dolar ödemesi çok güzel. Normalde bu evi kiralamaya kalksan, bugün kiralasan yani 3.500-4.000 dolara kiralarsın. Hele şimdi upgrade'den sonra belki daha bile fazla olur. Sonra 4 senedir mortgage vermedin, cebinden para çıkmadı. Zaten oradan bir 100.000 dolar kârdasın. Evin kendi kendine ödedi. Bu sefer evin içinde para birikti. Evin içinde biriken para ne kadar oldu diye şimdi bugünkü analizini yaptım. Bugünkü analiziyle ev 490 bin dolarla 520 bin dolar civarı gözüküyor. Yani o civarda satılabilir evin içindeki upgrade'lerine göre nedir ne değildir diye. Son yani içi daha yeni olan, daha yeni yapılan evler 535 bin dolar civarına gitmiş ki bundan küçük. Bu sefer metrekare hesabı yaptığımızda biz bu evi şu anki upgrade'leriyle 540 bin dolar, yani belki 550 bin dolara kadar satabiliriz. Müthiş olur. Yani gerçekten öyle. Ama satmayalım, biraz tadını çıkar. Zaten bu tadilatı yaparken de biliyorsun gittin geldin. Aynen. Hesap Arkadaşlar, yapmayı çok hesap zor yapmayı karar seven verdim. bir kardeşimiz. Tutumludur.
Macirdir kendisi. Doğru. Arkadaşlar hesabınızı yapacaksınız. Matematik çok önemli. Ben de bunun matematiğini yaptım ama Evet. bu evi yapmadan önce tabii düşünüyordum ulan yapsak mı yapmasak mı yapsak mı yapmasak mı dedim. Evet. Abi 30 yaşına geldim. Şu zamana kadar hep bir hesap yaptım. Dedim bu sefer hesabımı yapmayayım. Evet. Güzel bir evde yaşayayım dedim. O yüzden hayatımda ilk defa bir saldım kendimi ve evi bu şekilde yaptık. Çok kolay olmadı ama hani birkaç aylık bir düşünme sürecinden sonra Kaan, Charlie alayım mı, yapayım mı, harca, en son harca dedik. Tadını çıkar, satarken de maksimumuna satarız. Çünkü gerçekten bu mahallede böyle bir ev yok. Hani biz de bu civarlarda Airbnb yaptık, yapıyoruz, biliyoruz buraları. Bu kadar upgrade'li, güzel bir ev yok dizaynı olan. Onun için herhalde 530'lar, 550'ler o civarda. Belki piyasa biraz daha açılır. 1-2 sene sonra 600'lere, 650'lere satarsın inşallah. Böylece ne oluyor? Evin içinde senin 220 ne kadar borcun var? Yani benim şu an 230 bin dolar borcum var. Eğer biz evi 530'a satsak yani 300 bin dolar para kalıyor satarsak. Şimdi düşün, hem cebinden para harcamadın 4 senedir. 100 bin dolar Allah şükür cebimizde. Bir de evin değeri arttı 300 bin dolar. Yani neredeyse 400 bin dolara yakın Tabii. bir saving'in var evi almakla, satın almakla, mortgage'a girmekte. İyi ki böyle bir adım atmışsın zamanında. Onun haricinde böyle bir şey de hak ettin şimdi yıllardır. Hani ne zaman ziyarete gelsek yani her odadan biri çıkıyordu, roommate'lerle yaşıyorsun, kolay değil yani herkesin yapacağı bir şey. Sen böyle bir fedakarlık yaptın. Aynı evde 5-6 kişiyle birden yaşadın. Hani bir privacy'in yok, bir hani özel hayatın olmuyordu fazla. Onun için artık biraz tadını çıkar. Satarken zaten bu evinde 150 bin harcadık. Her şeyle, eşyalarıyla hadi neyse 150 bin harcadık diyelim her şeyle. Satarken üstüne 150 bin koyup satabilir misin şu anki değerinden? 150 bin koyup satılmaz. Ama onu da bilerek yaptın. Zaten cebimizde bir tasarruf ettiğimiz miktar vardı. Sen de onu göze alır. Ama tabii ki bu da bir yani eve bir 50 bin 60 bin dolar en az koyar. Ya da hani satın alabilecek kişiye cash alacak kişi ekspertize girmedikten sonra hani biri cash aldı bu evi çok sevdi. Belki istediğin fiyata bugün 575'e koysan bu dizaynı seven biri gelip 575 bine de alabilir. Tamamen zevk meselesi. Gerçekten güzel bir şey oldu. Yani hem bir de bir yandan yatırım oldu senin için. Kesinlikle. Aynı evi ona da baktım. Aynı evi bugün satıp tekrar alsak hani ya da bugünkü fiyatından bu evi bugün satın alalım desek bir baktım rakamlara aylık mortgage ödemen 4300 dolar oluyor. 525'ten alsak diye. 550'den alsak 4500 dolar senin aylık ödemen var. Sen 2000 dolar ödüyorsun. Yok şu abi anki yok değerinde abi yok olarak. abi yok abi yok. Yani, abi yok abi yok. Abi dört. Yani onun için güzel bir Çok güzel matematik oldu. hesabıyla. Aynen çok güzel oldu. Arkadaşlar ben biraz şeyi da açıklamış şanslıydım olduk. yani. Real estate ben bu evi aldım sonrasında bütün New Yorker'lar kuzeyden oradan buradan burası korona zamanında biraz daha açık bir eyaletti Florida bölgesi. Abi adamlar burayı bir keşfetti. Buraya bir gelmeye başladı. Buradaki emlak patladı. Ben de tam patlamadan önce almıştım. Biraz şanslıydım. O yüzden hem oradan da kâr ettik hem de işte 4-5 sene Charlie'nin anlattığı gibi roommate'lerle yaşadım. Ve böyle bir değişiklik yapmış olduk. Dediğim gibi yani 5 yıllık bir süreç aslında Charlie ile beraber başladığımız bir süreç ve sonrasında da böyle bir kar yapmış olmak çok güzel, çok sevindirici bir şey. Yani hem bu video çekerken de size bir haber vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni yıl hedeflerim diye bir video çekmiştim. Size bir ev almak daha istiyorum demiştim. 3 tane ev demiştim. Bu videonun sonunda bir sürpriz vereyim. Onlardan bir tanesini de aldım arkadaşlar. Şu an Amerika'nın içerisinde bir bölgede bir yatırım yaptım. O da ilerleyen zamanlarda gelir. Bu sürprizi de bu videonun sonunda sizlerle beraber vermek istedim. Konuştuk. Aktı gitti. Hani Aynen, aktı doğaçlama gitti. doğal olunca oluyor yani. Şeyden kopmadık. Evet. Ama anlattık her şeyi. Bütün rakam Evet. kaça aldık, kaça satılır, bugün alsak kaç para öderiz, şu an kaç para kârdasın, Tabii. evin içinde ne kadar birikti. Ben böyle her şeyi şeyi paylaşıyorum. Bir gün beni vuracaklar, yakalayacaklar diyecekler. Bu adam var. Ama onu seviyorlar. Şimdi ben de hani beraber de video çektiğimizde şimdi ben de kendi kanalımda çektiğimde de öyle. Ne yapıyoruz? Kaça aldık? 50'ye aldık, 50 harcadık, 200'e sattık. Bu kadar da kâr kaldı. Hani evet. o doğallığı seviyorlar ki değil mi? Ondan Yani normalde arkadaşlar bir YouTuber böyle gelip size böyle anlatmaz. Vallahi anlatmaz yani. Ben böyle bir şey anlatıyorum. Bakın adresi falan da böyle arayınca falan bazen buluyorsunuz. Airbnb'lerde falan tık tık Kapıya yapıp geliyor. Kapıya gelenler de oluyor. Yani ben böyle bir risk alıyorum. Normalde almamam lazım. Yani kesinlikle katılıyorum yorumlarınıza ama arkadaşlar bilgi edinin yani. Bilgi paylaşmayı ben seviyorum. Bir de uzun süren bir süreç. Biz 5 yıl boyunca bunun paylaşımlarını yapmışız sürekli. Böyle de güzel bir sonuç olmuş.
Paylaşalım abi, niye paylaşmayalım? Evet. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden güzel yorumlarınız için. Yani umarım siz de bu değişikliği kendi hayatınızda bir şekilde çalışarak, disiplinli bir şekilde kendinize bir hedef belirleyip ve bu sonuca ulaşırsınız. Güzel evde yaşamak çok güzel, dediğim gibi yani tek başına yaşamak da güzelmiş. Ben hayatımda ilk defa tek başına yaşıyorum. Onun dışında yani önceden ailemle Amerika'ya geldiğimden beri yani 6 yıldır 7 yıldır neredeyse hep roommate'lerle yaşadım. Yani ilk defa tek başıma yaşıyorum. Bu güzel bir evde güzel bir başlangıç yaptım kendime. Umarım siz de hayatınızda bu şekilde güzel başlangıçlar yaparsınız diyorum. Yine Charlie'ye teşekkür ediyorum. Yani sonuçta Charlie olmasaydı böyle güzel bir sonuç elde edemeyebilirdim. Bizler vesileyiz. Her şey Çünkü Allah. bu ev fikrini aklıma Charlie soktu en başta. Charlie sokmasaydı ben evi belki almayacaktım, anladınız mı? O yüzden hani arkadaşlıklarınız da çok önemli. Güzel arkadaşlıklar edinin ve hayat kalitenizi arttırın abi. Ben başka bir şey demiyorum ve tekrardan video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani bu videonun yorum kısmına ev hakkında olur, her şey hakkında olur. Yani rakamlar hakkında da olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Yazın abi. Bir de bizi özlediklerini biliyorum. Sana da çok yazıyorlar senin videolarına. Benimkine de yazıyorlar. Böyle beraber arada ev turları falan Evet. çekmemizi isterseniz Evet. şöyle top komentlere gelsin arkadaşlar. Aynen, Charlie'nin YouTube kanalını sağa sola bırakacağım. Zaten kendisi aktif olarak yani YouTube üzerinde Amerika'yı geziyor. Sizlere şu an bahsetmiş olduğumuz rakamları sürekli yapıyor o zaten. Rakam seviyorsanız abi adamı izleyin. Buyurun gelin. Aynen, onun dışında zaten ilerleyen zamanlarda biz Charlie vloglar da çekeriz eğer isterseniz. Yorum kısmına yazın yani abi şunu çekin, bunu çekin. Belki bir ev gezeriz yani. Olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.